Şimdi gelin 20. yüzyıl felsefesinin en büyük gizemlerinden birine birlikte dalalım. Michael Dummett'ın rehberliğinde başlangıçta yolları neredeyse bir olan iki dev düşünürün felsefeyi nasıl olup da ortadan ikiye ayırdığını ve birbirine tamamen zıt yönlerde akan iki nehre dönüştürdüğünü anlamaya çalışacağız. Bu nasıl mümkün olabilir? Bu felsefi yolculuğa başlamadan önce küçük bir hatırlatma. Eğer bu tür derinlikli analizler hoşunuza gidiyorsa, Kitap Felsefe kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. Sizin desteğiniz bu gibi içerikleri hazırlamaya devam etmemiz için en büyük motivasyon kaynağımız. Peki, öyleyse başlayalım. Bu büyük bilmecenin kahramanları kimler? Sahnenin tam ortasında iki dev isim var. Gottlob Frege ve Edmund Husserl. İşte bu iki düşünür, modern felsefenin iki ana damarının, iki ana akımının doğmasına sebep oldu. Karşımızdaki tablo gerçekten de çok çarpıcı. Düşünsenize, felsefenin iki ana akımı, analitik felsefe ve fenomenoloji, sanki tek bir kaynaktan çıkıp birbirine taban tabana zıt yönlere akan iki dev nehir gibi. Ama nasıl olur da aynı kaynaktan böylesine farklı iki nehir doğabilir? İşte Michael Dummett'in de sorduğu ve aslında bütün bu hikayenin kalbinde yatan soru tam olarak bu. Bizim de bu yolculuktaki amacımız işte tam bu bilmeceyi çözmek. Her büyük ayrılığın hikayesi genellikle bir birliktelikle başlar. Frege ve Husserl'in hikayesi de farklı değil. Onları en başta bir araya getiren, omuz omuza mücadele ettikleri ortak bir düşman vardı. Peki neydi bu ortak düşman? Psikolojizm. Yani en basit haliyle mantık ve matematik kurallarının aslında sadece insan zihninin bir ürünü olduğunu söyleyen görüş. Düşünün 2 artı 2 eşittir 4'ün evrensel bir gerçek değil de sadece beynimiz öyle çalıştığı için doğru olduğunu iddia ediyor. İşte hem Frege hem de Husserl felsefeyi bu kaygan zeminden kurtarmak için kolları sıvadı. Bu ortak düşmana karşı kurdukları cephe, onların felsefelerinin ilk başta neden bu kadar benzediğini çok güzel açıklıyor. İkisi de hayır diyordu. Hakikat kişiye göre değişmez. Mantığı zihnimizdeki gelip geçici fikir çağrışımlarına indirgeyemeyiz. Felsefenin sağlam, nesnel bir temele ihtiyacı var. İşte bu noktada tamamen hemfikirdiler. Ama işte tam da bu nesnellik arayışında her şeyi değiştirecek o incecik çaplak ortaya çıkıyor. Gizemin anahtarı tek bir kelimede saklı, nesnel kelimesinde. İşte bütün filmin koptuğu yer tam olarak burası. Frege için nesnel ne demekti? Aklınıza gelebilecek her şeyden, bütün zihinlerden tamamen bağımsız demekti. Tıpkı güneş gibi. Biz ona baksak da bakmasak da, onu düşünsek de düşünmesek de o orada var. Husserl ise hocası Lotze'den etkilenerek daha farklı bir şey söylüyordu. Ona göre nesnel olan, tüm düşünen varlıklar için aynı olan şeydi. Yani evet bizim düşüncelerimizde var oluyor ama herkes için aynı geçerlilikte. Biri zihinden mutlak bir kopuştan bahsederken, diğeri zihinler arası bir köprüden, bir uzlaşmadan bahsediyordu. Frege'nin bu konudaki duruşu gerçekten radikaldi, tavizsizdi. Onun için ortası yoktu. Bir şey ya tamamen özneldi, yani benim zihnimin içinde olup biten bir şeydi, ya da herkesten ve her şeyden bağımsız mutlak bir gerçekti. Bu ikisinin arasında hani şu herkes için geçerli ama yine de zihinlerimize bağlı diyebileceğimiz bir özneler arası alana kesinlikle yer yoktu. İşte Michael Dummett'ın dehası tam da bu noktada parlıyor. Yaptığı inceleme ile görünüşte küçücük bir kelime farkı gibi duran bu ayrımın felsefe tarihinde nasıl devasa bir kırılmaya yol açtığını gözler önüne seriyor. Şimdi gelin tüm parçaları birleştirelim. Nesnellik kelimesi üzerine yaşanan bu fikir ayrılığı, o tek kaynaktan iki dev nehrin doğmasına nasıl sebep oldu hep birlikte görelim. Bakın hikaye ne kadar net aslında. Önce ortak bir düşman, psikolojizm, onları bir araya getiriyor. Sonra kilit bir noktada nesnellik kelimesinin tanımında yolları ayrılıyor. Frege, o radikal zihinden tamamen bağımsız nesnellik anlayışıyla doğal olarak mantığın ve dilin sarsılmaz yapılarına yöneliyor. Husserl ise özneler arası yani ortak anlayışa dayalı nesnellik fikriyle bilincin ve deneyimin ortak yapılarını incelemeye başlıyor. Ve işte sonuç, iki büyük gelenek, analitik felsefe ve fenomenoloji doğmuş oluyor. Kısacası mesele bir öncelik farkıydı. Frege için öncelik her türlü zihinden bağımsız olan evrenin temelindeki mantık yasalarıydı. Husserl içinse öncelik, farklı zihinler tarafından paylaşılan deneyimlerimizin temelindeki ortak yapılardı. Peki, bu yollar ayrıldıktan sonra ne oldu? Bu büyük felsefi boşanmanın mirası ne? Bugün bizim için ne ifade ediyor? Ve sonunda aklımızda o kışkırtıcı soruyla kalıyoruz. Analitik felsefe ve fenomenoloji. Gerçekten birbirine hiç karışmayacak iki ayrı nehir mi? Yoksa aslında ikisi de
aynı hakikat dağına tırmanmaya çalışan, sadece dağın farklı yüzlerini kullanan iki dağcı mı? İşte bu, felsefenin belki de bugün bile cevabını aradığı en temel sorulardan biri.